videomuza gelelim. Şimdi Hasan Sabah'ı işledik. Bundan sonra İlhanlar var. Ondan sonra da Moğollar gelecek ama arada bir Memlük işlememiz lazım. Çünkü aşağı yukarı aynı tarihlere tekabül ediyor. Benim belgesel sistemim şundan da bahsetmiş olayım. Ben kronolojiye göre gitmeye çalışıyorum. Yani Cambrian'dan başlıyoruz. İlk shortumu işte Big Bang olarak yaptım. Onu short olarak verdim. Ondan sonra dünyanın oluşumu, Kambriyan patlaması, ilk canlılık patlaması, Trias, Jurassic, dinozor, öncesi sonrası, Paleolitik çağ, Neolitik çağ, Göbekli, Jericho, ilk medeniyetler, bu ilk tapınak, Çatalhöyük, Uruk, ilk şehir, Sümer, ilk medeniyet, Babylon, Pers gibi gibi gibi. İşte ilk Çin hanedanı, Hitit, Maya, Zapotek, Mixtexler, Roma, Bizans, en son Kleopatra, İslamiyet'in doğuşu. Şu an yayınlanan en son Hasan Sabah. Bunu da niye çektim? Müthiş bir dağ kalesinde e, egzantrik işler yapıyor. Bilinmesi gereken bir kişi. Değişik bir insan. Onu da o yüzden yaptım. Şimdi gelelim ana konumuza. Haritamızı açtık. Gelsin makalemiz. Dün Golden Altın Ordu'yu işledik. Rusya'nın kurulmasından önceki dönemi. Şimdi Memlükler kimdir? İslam dünyası büyük bir kriz içindeydi. Doğudan Moğollar ilerliyor, batıda Haç devletleri Levant kıyılarına varlığını sürdürüyor ve Abbas halifeliği eski gücünü kaybediyordu. Bu karmaşık dönemde sahneye alışılmadık bir güç çıktı. Memlükler. Memlük kelimesi sahip olunan anlamına geliyordu. Bu askerler özgür doğmamıştı. Köleydi. Çoğu Kıraç bozkırlardan, Kafkasya'dan ve Orta Asya'dan getirilen çocuklardı. Kahire'de özel askeri eğitimden geçirirlerdi. İslamiyet öğretilirdi. At binme, okçuluk, savaş tekniklerinde ustalaşırlardı. Onların eğitimini alıyorlardı. Zamanla sıradan asker olmaktan çıkıp elit bir askeri sınıfa dönüştüler. Hani Game of Thrones'ta vardı ya, köle askerler, onun gibi bir şey. Memlük sistemi nasıl işliyordu? Memlük sistemi Orta Çağ'ın en özgün askeri yapılarından biriydi. Köle olarak alınırdı, eğitim tamamlandıktan sonra özgür bırakılırlardı. Daha sonra devlete hizmet ederlerdi. Sadakatleri aileye değil komutana olurdu. Bu sistem sayesinde Memlük ordusu soy yerine liyakate dayanıyordu. Akrabalık yerine disiplinle yönetiliyordu. Hanedan yerine askeri sadakatle ayakta duruyordu. Bu yapı onları dönemin en etkili ordularından biri yaptı. Eyyubi devleti içinde yükselişleri. 3. Eyyubi devleti içinde yükselişleri. Başlangıçta Memlükler bağımsız değildi. Selahaddin Eyyubi tarafından kurulan Eyyubi devleti içinde görev yapıyorlardı. Özellikle saray muhafızı ve elit süvari birlikleri olarak kullanıldılar. Arada kahvemizden yudumlayalım. Ancak zamanla devletin en güçlü askeri unsuru haline geldiler. 1250 yılında Memlük yönetimi ele geçirerek kendi devletlerini kurdular. Bahri Memlükler dönemi. Memlük devletinin ilk yönetici hanedanı Bahri Memlüklerdi. Bu isim Nil Nehri üzerindeki askeri üslerinden geliyordu. Bahri Memlükler döneminde devlet hızla güç kazandı. Ancak aynı dönemde büyük bir tehdit ortaya çıktı. Moğollar. Bağdat'ın düşüşü ve Moğol tehdidi 1258 yılında Moğollar Bağdat'ı ele geçirdi.
Abbasi halifeliği yıkıldı. Bu olay İslam dünyasında büyük bir sarsıntı yarattı. Moğollar Suriye'ye ilerlemeye devam etti. Bir sonraki hedefleri Mısır'dı. Ancak bu kez karşılarında Memlük ordusu vardı. 6. bölüm Ayn-Calut Savaşı burada o devreye girecek. 1260 yılında Filistin'de Ayn-Calut'ta Memlükler ile Moğollar karşı karşıya geldi. Memlük ordusuna Sultan Kutuz komuta ediyordu. Komutanlarından biri Baybars'tı. Memlükler sahte geri çekilme taktiği uyguladı. Moğollar ilerledi. Ancak bu bir tuzaktı. Memlükler geri dönerek saldırıya geçti ve Moğol ordusunu yenilgiye uğrattı. Bu savaş Moğolların ilk büyük yenilgilerinden birisi oldu. Aynı zamanda İslam dünyasının kaderini değiştirdi. 7. bölüm Sultan Baybars dönemi. Kutuz'dan sonra Baybars tahta geçti. Baybars döneminde Memlük Devleti büyük bir güç haline gelmişti. Baybars Moğol ilerleyişini durdurdu. Haçlı kalelerini yıktı. Suriye'yi güvence altına aldı. Abbasi halifeliğini Kahire'de yeniden kurdu. Bu gelişmeler Kahire'yi İslam dünyasının merkezi haline getirmişti. 8. bölüm Haçlı devletlerinin ortadan kaldırılması. Memlükler yalnızca Moğollarla savaşmadı. Haçlı devletlerine karşı da mücadele etti. 1291 yılında Akka'nın düşmesiyle Levent'teki son büyük Haçlı merkezi ortadan kalktı. Böylece Doğu Akdeniz kıyılarında Haçlı varlığı sona erdi. 9. bölüm Kahire'nin yükselişi. Memlükler döneminde Kahire dünyanın en önemli şehirlerinden biri haline geldi. Şehir ticaret merkezi oldu, ilim merkezi oldu, siyasi merkez haline geldi. Medreseler kuruldu, camiler inşa edildi, uluslararası ticaret yolları güvence altına alındı. Şimdi bu şu cümle genelde hemen hemen her medeniyet bölümümde var. O kadar önemli ki yani ticaret olmazsa zaten biliyorsunuz hayat duruyor. Her devlette bu ticaret olayına el atmak zorunda var olabilmek için. Bu cümle o yüzden var. Sürekli bir tekrar halinde. Tabi başarabilen devletler de geçiyor. 10. bölüm Memlük ordusunun gücü. Memlük ordusu disiplinli süvari birliklerinden oluşuyordu. Her Memlük askeri iyi bir binici, usta bir okçu, deneyimli bir savaşçıydı. Okçulukta şöyle bir şimdi ben okçuluğu denedim, yaptım. Çok zor. At üstünde ok atmak inanın çok daha zor. Müthiş bir nişancılık gerekiyor. Bütün vücudun koordineli hareketi gerekiyor. Kolay değil. Onu da belirtmek isterim. Bu askeri yapı sayesinde Memlükler hem Moğolları durdurdu hem de Haçlıları ortadan kaldırdı. 11. bölüm Burci Memlükler dönemi. Daha sonra Burcu Memlükler dönemi başladı. Bu dönemde yönetici sınıf çoğunlukla Çerkes kökenliydi. Benim eşim de Çerkes bu arada. Devlet yapısı değişmesine rağmen Memlük askeri gücü devam etti. Memlükler bölgedeki en güçlü devletlerden biri oldu. 12. bölüm Osmanlılarla karşılaşma. Yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti hızla güçlenmeye başladı. Bu arada dipnot, Osmanlı'nın ilk 6 bölümünü çektim, planlamaya attım. Ama arada Osmanlı biliyorsunuz çok uzun yıllar tarihte yer aldığı için bir sürü medeniyet çıkıyor ve yıkılıyor. Onları da işte araya sıkıştırıyorum şu an. 1516 yılında Macide-Bağ Savaşı gerçekleşti. Memlük ordusu yenildi. 1517 yılında Kahire Osmanlı kontrolüne geçti. Memlük devleti sona erdi. Memlüklerin tarihteki önemine geliyoruz şimdi.
Memlükler sıradan bir devlet değildi. Onlar köle askerlerden oluşan bir elit sınıftı. Moğolları durdurdular, Haçlı devletlerini ortadan kaldırdılar, Kahire'yi İslam dünyasının merkezi haline getirdiler. Yaklaşık 300 yıl boyunca Orta Doğu'nun kaderini belirlediler. Memlükler tarihinin en sıra dışı askeri devletlerinden biri olarak hatırlanmaya devam etti. Kölelik sisteminden geliyordu askeri sistemi, unutmayalım. En önemli özelliklerinden biri. Ben burada ne yaptım? Sahneleri, hani metni sahneye böldürüyorum. Her sahneyi 4 kez proplaştırıyorum. Diğer canlı yayınlarımda var zaten o. Burada yapay zeka görüntüsünü seçiyorum, yoksa kafasına göre saçmalıyor. Hayır, bunu yanlış yere yaptım. Buraya yapmam gerekirdi. Normal. İş kazası. Şimdi o metni nasıl anlatabilirim? Şöyle anlatabilirim. Şu sahneyi alalım. Buradan birkaç sahne alıyorum. 2 sahne yeter. Çok güzel şu. Bunu alıyorum. Bir de 4'ü alalım. 4'te de şuraya alalım. İçe aktar diyorum. Zaten ilk bölümünü yapacağım. Sonra bu yayını sonlandıracağım. Yani bir sahneden 4 değil 5 sahne almış oldum beğendiğim için. Bunları ekledim. Şimdi bu ilk görselimizde buraya aldım. Hemen şuraya geri geliyorum. 4. şuydu. Bir önceki, bir dakika, kaleydi. Sonra atlılardı. Şimdi ilk metnini yerleştiriyorum. Şimdi yukarı doğru çıkacağım. Bu 5'e kadar gitmiş. Biz daha birin birindeyiz. Onun için yüzyılda İslam dünyası büyük bir kriz içindeydi. Ama bunun İngilizcesini aldık. Hemen şuraya bir yerleştirelim. Haritaya da denk gelsin. Mouse'da biraz temassızlık var, üzgünüm. Şimdi ilk hazırlığımda bu biraz sürüyor. Tamam. Bunu seslendirelim. Şimdi metni aşağıya alıyorum. Çok uzun pay oldu. Şimdi bunu da yakınlaştırıyorum ben. Bakalım odak noktası tam. In the 13th century, İkinci metnimi buraya bırakacağım. Doğudan Moğollar ilerliyordu. Dedik. Geri dönüyoruz. Sahne.
From the east, the Mongols were advancing. Bir fren yapalım hemen şunu. Böyle kalsın. İkinci kısımda yakınlaştıkça odak noktası bozuluyor. Aşağı indirelim. Hani belgeselde zaten görüntüyle böyle çok efekt yapamıyorsunuz. Zaten çok efekt olmamalı. Göz yorulur. Burada bilgiye, önemli olan bilgiyi en sade şekliyle vermek. Bana göre. Ben sevdiğim bir belgeseli art arda 7, 8, 10 izlerim yani. Farklı günlerde de. Eve çocuklarımın arkadaşları gelirdi. Onlarda da televizyonda belgesel açardım hep. Dinlesinler. Boş boş şeyler izleyeceklerine. Gerçekten. Şimdi buna sadece efekt yapacağım. Yakınlaşsın yeterli. Buraya bir metin. Bakalım. Batı'da Haçlı devletleri kıyılarda varlığını sürdürüyordu. Bunu alıyoruz. Seslendirme yaptık. Bir tık uzatıyorum. Es veriyorum. Yaptık. Şimdi son metnimizi buraya yerleştireceğiz. Abbas halifeliği ise eski gücünü kaybediyordu. Abbasileri de işlemiştik zaten. Onu da bu görselde betimleyeceğim. Aslında her tarihte de olduğu gibi her konu zaten birbiriyle alakalı. Kambriye'den başlayın, sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Yayınlandıkça da yine abone olursanız yakalamanız daha kolay olur. Hani farklı zamanlarda farklı konuları dinlemektense kronolojiye göre dinlemek hakimiyeti daha güzel sağlıyor. Demek istediğim bu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere diyorum.